Birkaç kısımda bu dersi oluşturacağız. Bu çok uzun bir mesele. Bediüzzaman'ın deyimiyle 500'den fazla bunun meyvesi var. Bize kârı var, getirisi var, hediyesi var ya da öyle diyebiliriz. 500'den ziyade o 5 tanesini söylüyor. Belki bize de gerisini keşfetmek düşüyor. O da ayrı bir durum. Öncelikle Miraç nedir? Hangi manadadır? Miraç nasıl gerçekleşmiştir? Miraç niçin gerçekleşmiştir? Yani bu kadar uzun yolculuğa, bu kadar kısa zamanda ne ihtiyaç vardı? Ve bize kazandırdıkları neler? Bize getirdikleri ya da bize hediyeleri neler bu Miracın? Bunlar üzerinde duracağız kısa kısa inşallah. Miraç öncelikle Arapça uruç kelimesine yükselmek manasındaki uruç mastarından türetiliyor. İsmi mekan olarak Miraç, merdiven manasında. Istilahta ise, istilahta terim manası olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 kat göğü aşarak Rabbimize ulaşması, Rabbimizle görüşmesi manasında. Kaç aşamada gerçekleştiğini az önce bahsettim. 2 aşamada gerçekleşti. İsra, bu ayetle sabitti zaten. İsra suresinin ilk ayetiyle. İkinci kısmı da Miraç dediğimiz Mescid-i Aksa'dan Rabbimizle görüştüğü Kâb-ı Kavseyn makamına kadar olan kısımdı. Peki nasıl gerçekleşti? Bunu az çok biliyoruz. Cebrail aleyhisselam bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünü yardı. Adeta manevi bir ameliyat geçirdi diyelim Efendimiz. Ardından göğsünü ilim ve hikmetle doldurdu. Ardından Cebrail aleyhisselam nezaretinde Burak bineğiyle diyelim Mescid-i Aksa'ya gelindi. Mescid-i Aksa peygamberlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdı. Tabi bu namazın da manası var. Ardından Sidretül Münteha dediğimiz kısma geldi. Sidretül Münteha normalde varlık aleminin bittiği nokta. Şöyle düşünelim. Güneş sistemi bir ucundan bir ucuna diyorlar. Işık yılıyla 100 milyon ışık yılında gidilebiliyor. Güneş sistemi sadece. Düşünün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda ne kadar çok şey yapıyor. Yani hiçbir basit bir hadise değil. Sidretül Münteha'ya kadar Cebrail Aleyhisselam beraberinde gidiyor. Ondan sonra gidemeyeceğini söylüyor Cebrail Aleyhisselam. Tabi bu arada çok 7 kat semanın Efendimiz'e gösterilmesi hadisesi var. Ardından Ref ismindeki bir binekle yoluna devam ediyor ve Rabbimizle görüşüyor. Rabbimizle görüşmesinde 90.000 kelam geçtiği söyleniyor. Ve bu kelamlardan bir kısmını biliyoruz. Ettehiyyatu'da yani miracımız olan namazda her vakit okuyoruz. Her oturuşumuzda okuyoruz. İşte o Ettehiyyatu'daki kelam bu 90.000 kelamdan bir kısmı. Adeta miracımız olan namazda ne yapıyoruz? O miracı tekrar hatırlıyoruz, yaşıyoruz. Evet, kısaca gerçekleşmesi bu şekilde oldu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'da imametinin yani diğer peygamberlerin imamlık yapmasının sırrı, evet yani onların şeriatlerinin, dinlerinin esasatını kendisinde topladığını, onların hepsini temsil ettiğini gösteriyor. Efendimizin onlara namaz kıldırması. Evet, 7 kat semada, 1. kat semada Adem Aleyhisselam'la görüşüyor. 2. kat semada İsa Aleyhisselam'la. 3. kat semada Yusuf Aleyhisselam'la. 4. kat semada İdris Aleyhisselam'la. 5'te Harun, 6'da Musa Aleyhisselam'la. 7'de son olarak İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Efendimiz'e söylediği bir şey var. Bu Miraç hadisesinde. Diyor ki ümmetine selam söyle. Çok ağaç diksinler diyor. Çünkü cennetin havası güzel, suyu tatlıdır. Ümmetin çok ağaç diksinler diyor. Bunu nasıl açıklıyor Efendimiz? Bizim söylediğimiz her kutsi kelime, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber vesaire söylediğimizde cennette bizim adımıza ağaç dikiliyor, meyveler yaratılıyor vesaire. Cebrail Aleyhisselam'ı bu süreçte asli suretiyle gördüğünü söylemiştik. Miracın Rabbimizle görüşme noktasına kadar olan kısım çok uzun. Yani bütün yolculuğun sadece 1/3 bakın varlık alemi bitmiş. Dedik ki az önce Güneş sisteminde bile bir uçtan bir uca gitmek 100 milyon ışık yılında gidilebiliyor. Güneş sistemi değil. Belki o milyarlarca sistemin olduğu yerleri geçiyor. Belki de bir sema bu sadece. 7 kat sema bu şekilde geçiliyor. Ve o Sidretül Münteha dediğimiz yer 1/3 yolculuğun. Evet, Efendimiz bir anda dönüyor ama. Yani giderken o kadar süre geçiyor ama dönüş bir anda. Bediüzzaman öncelikle miracı şu şekilde söylüyor. Velayet-i Ahmediye'nin yani Efendimizin veliliğinin meratibi kemalattan seyri sülükünden ibarettir diyor. Yani velayet mertebesiyle halktan hakka gidiyor Efendimiz Aleyhisselam. Dönüşü nübüvvetle, peygamberlikle dönüyor.
O da haktan halka şeklinde. Bu şuna işaret. Velayetle nübüvvet yani peygamberlik arasındaki fark. Bakın velayetle ne kadar zamanda gidiliyor o şeyler. Ama nübüvvetle ne kadar çabuk dönülüyor. Mertebe fark. Buna işarettir. Evet, dönünce müşrikler soruyorlar tabi. Müşriklere anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Delil olarak 3 ayrı kervandan bahsediyor. Ama bir tanesinde devesini kaybetmiş bir kervan onlara yol gösteriyor. Bu orada görüldüğü noktasına bir işaret olacak. Bir kervanda bir testi var. O testin içerisinde su var, üzerinde bez var. Onu kaldırdım, oradan su içtim diyor. Bak bunların hepsini anlatıyor ki bir şekilde o görüşmeler olduğu zaman biz evet onu gördük şeyi yayılsın. Bir diğer kervan, bunda da siyaha çalan bir deve var en önde diyor. Siyah ve beyaz, sağlı sollu yükü var diyor bunun. Öyle bir kervandan bahsediyor. Tabii müşrikler sabahı bekliyorlar bu sefer. Hani kervan geliyor ya, buraya gelmekte olan kervan bu. Yemen tarafından. Bakıyorlar ki evet öyle bir kervan geliyor. İman ediyorlar mı? Hayır. Demek ki mucizeler bile sadece ne yapıyor? Akla kapı açıyor. Asla aklı teslim almıyor. Aklı teslim alsa imtihanın sırrı kalmayacak. Kalkacak ortadan. Mucizeler bile görüyorsunuz. Hatta içlerinden Mescid-i Aksa'yı iyi bilirim diyenler var. Penceresinin sayısına kadar soruyorlar Efendimiz'e. O anda diyor Efendimiz Aleyhisselam, Rabbimiz bana gösterdi. Görüntüsünü de gösterdi. Ben tek tek sayarak cevap verdim diyor. Bu derece yani. Necm suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? O peygamber vehminden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir diyor değil mi? Ve düşmanları bile Efendimizin emin olduğunu söylüyor. Öyle mi? Yani o doğru sözlüdür. Asla yalan söylemez. Ve Efendimiz tek tek bunları anlatıyor. Ve çok tariklerle, 25 tane tarik dönüyor. Çok ayrı tariklerle bunlar bize geliyor. Peki bu kadar uzun bir yolculuğa ne ihtiyaç vardı? Ne gerek vardı? Normalde veli zatlar, bizler, kalbimiz bir telefon gibidir bizim. Manevi kalbimiz, ruhumuza takılı olan manevi kalbimiz bir telefon gibidir. Maddi ve manevi alemler arasında bir telefon gibi. Her an şeytani vesveselere, meleki ilhamlara ya da ilahi ilhamlara mazhardır kalbimiz. Ve derecesine göre insanlar bunu daha iyi kullanabilir. Tabiri caizse Rabbimizle görüşmek derecesinde kullanabilir. Veya ilim sahibi olan alimler neyin şeytanın vesvesesi, neyin melek veya Allah'ın ilhamı olduğunu seçebilir, ayırt edebilir. Böyleyken yani kendi kalbimizde bile Rabbimizle görüşebiliyorken bu kadar uzun bir yolculuğa ne ihtiyaç var? Şimdi buraya bir görevli gelse, müdür gelse, müdür yardımcısı gelse ne yapılması lazım? Burada vazifeli olduğu yerler tek tek gezdirilmesi lazım, tanıtılması lazım değil mi? Çünkü o burayı temsil edecek. Burayı her tarafı bilecek, ona göre vazife yapacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar olan zamanın temsilcisi. Bu dinin temsilcisi. İnsanların da temsilcisi. Yani yeryüzünün halifesi denilen insanların temsilcisi. Dolayısıyla bu vazifeli zata bütün kainatın bütün inceliklerini, Rabbimiz işte bütün kudretinin sanatlarını, eserlerini göstermesi, ta ki bize anlatsın. Çünkü biz göremiyoruz imtihan sırrı olarak. Bize anlatsın, bize haber versin diye gezdirmesi, göstermesi nedir? Aynı hikmettir. O yüzden bu büyük yolculuğa, oraların hepsinin gösterilmesine, cennetin ve cehennemin gösterilmesine ihtiyaç vardır. Ve bu hikmet, burada neye cevap aradık biz? Bu kadar uzun yolculuğa ne ihtiyaç vardı, ne gerek vardı? Ya cevap aradık. Miraç, iman hakikatlerine bağlı bir mucizedir. Yani iman etmemiş bir adama Miraç anlatılmaz. Önce o iman hakikatlerini anlamalı, öğrenmeli. İman hakikatlerini. Allah'ı bilmeyen adama, peygamberleri iman etmeyen adama, melekleri bilmeyen adama Miraç anlatılamaz yani, ispat edilemez. Önce iman hakikatleri ispat edilmeli. Ona bahsedilmez bile. Çünkü onun daha yolu var. Peki çok kısa bir zamanda, bu kısa zamanın içinde farklı rivayetler var. Yatağının soğumadığı, sonra boşalmaya başlayan bir testinin daha dökülmesinin bitmediği tarzında rivayetler var. Çok kısa sürede. Yani çok kısa sürede bu kadar uzun yolculuk, 7 kat semanın geçilmesi ki 1/3 dedik onu ve gerisi refrefle Rabbimize o Kab-ı Kavseyn denilen kısma kadar o uzun yolculuk düşünün çok kısa bir anda. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu
İslamiyet vahiy dinidir. Bu noktaya inanmak lazım ama akla yaklaştırmak için şunu bilsek yeter. Şimdi Einstein izafiyet teorisi var değil mi? Zamanın da izafi olduğunu söylüyor. Zaman. Diyor ki mesela ikiz düşünün. Bunlardan bir tanesi 30 sene kadar dünyada yaşasın. Bir tanesi uzayda. Uzayda dolaşsın diyor. Gelsin 30 sene. Diyor ki o uzaydan gelen orada 20 sene yaşamış gibi olabilir. Çünkü orada dünyanın şartları yok. Orada yer çekimi yok. Belki buradaki nem yok. Belki oradaki bebek gibi geri dönecek. Daha böyle ortaokul çocuğu gibi geri dönecek. Buradaki adam 30 yaşında olacak. Ne anlıyoruz? Yani zaman göreceli. Hızlar farklı hız. Bizim hızımız, aracımızın hızına, şu anki dünyanın hızına göre değerlendirirsek biz miracı ne yapamayız? Anlayamayız. Farklı şeylerin, farklı zamanların, farklı mekanların hızlarının farklı olduğunu biliyoruz. Miraç bu farklı şekillerde olmuş demek ki. Gibi bunu sadece akla yaklaştırabiliriz. Bir de şöyle bakalım. Şimdi çok şeyler biliyoruz ama mahiyetini bilmiyoruz. Evet, varlığını biliyoruz. Mesela hayat. Nedir hayat? Bunun varlığını biliyoruz. Ama açıklamaya kalksak, tarifini yapsak ki bu zamana kadar hiç iki nokta üst üste koyup hayat şudur denilmemiş. Nedir hayat? Yaşamdır, yaşam hayattır gibi küçük açıklamalar var sadece. Bu mudur yani? Zaman nedir? Bak bunları biliyoruz. Ama mahiyetine gelince bilmiyoruz. Veya anadan doğma kör olan birisine renkleri nasıl anlatacağız? Renkleri nasıl anlatacağız? Evet, rengi biliyoruz ama o insana nasıl anlatırız? İşte Miraç da böyle. Yani biz bunu, Efendimiz bunu haber vermiş ama Efendimiz bize ne kadar anlatabilir? O görmüş, yaşamış, tatmış ve bize bir şeylere benzeterek, kıyaslayarak bize anlatmış. Ama biz daha doğrusu şu, nasıl anlayabiliriz? Biz o kör hükmündeyiz, o kör gibiyiz. Kör olan birisi rengi nasıl anlayacak? Biz o cenneti gördüm diyor, cennette şunlar vardı, cehennemde şunlar vardı, şu kadar vardı diyor Efendimiz. Ne kadar anlıyoruz? Rabbimizi gördüm, şunları şöyle konuştuk diyor. Efendimiz'e soruyorlar aleyhissalatü vesselam. Biz Allah'ı görecek miyiz? Göreceksiniz. Nasıl göreceğiz? Aynen bulutsuz bir günde güneşi gördüğünüz gibi. Bunda bir zorluk olur mu güneşi görmekte bulutsuz günde? Olmaz. Böyle göreceksiniz. Böyle bir benzetme kullanıyor. Veya dolunaylı bir havada dolunayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Ama biz nasılını anlıyor muyuz? Bunu biliyoruz şimdi böyle olacağını, bunun var olduğunu. Anlayabiliyor muyuz? Ya da açıklayabiliyor muyuz? Hayır. İşte miracı bu noktada kabul edeceğiz. Yani hızların farkları, zamanların, mekanların vesaire farklarından bu çok uzun hadisenin çok kısa sürede gerçekleştiği noktasına akılla bir kapatacağız sadece. Bu noktayı biraz tefekkür edebiliriz. Daha çok şey yapmak için ama hakikatini ne yapamayız? Tam olarak idrak edemeyiz. Gidince göreceğiz. Çünkü Efendimiz vahiy ile konuşur. Efendimizin konuşması ancak vahiydir, vahiy iledir. Dosdoğrudur. O haber verdiği şeyleri gidince göreceğiz. Biz şu an sadece varlığını biliyoruz, kabul edeceğiz ama tam olarak anlayamayız. Bu akıl o ağırlığı kaldıramaz. Buradan bir de şu sonucu çıkartalım. Aklımız hakim olmayacak. Çünkü aklımız her şeyi anlayamaz. Yani akla yaklaştırabiliriz ama mahiyetini tam olarak bilemeyebiliriz. Tam olarak mahiyetini idrak edemememizde o şeyi inkar etmeyi ne yapmaz? Gerektirmez. Biz hayatı inkar etmiyoruz. Biz renkleri inkar etmiyoruz. Biz elektriği görmüyoruz. Aklen belki radyo dalgalarını vesaire anlayamıyoruz ama ne yapıyoruz? Varlığını biliyoruz ve kabul ediyoruz. Miracı da aynı şekilde bilir ve kabul ederiz. Çünkü Efendimiz öyle söylemiş. Miracın bize kazandırdıkları, meyveleri, kârları. Bunlar neler? Bunun üzerinde duralım. Bir tanesi şu. Dediğim gibi Üstad Bediüzzaman bunun 500'den fazla meyvesi, kazancı ve bize gelen hediyesi olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baş gözüyle iman hakikatlerini görmüş. Yani Allah'ı gör. İman hakikatleri neler? Ementü. 6 esas. Bu 6 esası baş gözüyle ne yapmış Efendimiz? Görmüş ve bize haber vermiş. Efendimiz Rabbimizi görmüş. Peygamberlerle görüşmüş. Melekleri görmüş. Cenneti, cehennemi görmüş. Hatta bize anlatıyor. Buralarda en çok şunlar vardı, en az şunlar vardı, şöyleydi, böyleydi. Bize tarif ediyor bunları. Baş gözüyle görmüş. Gidip de gelen mi var?
Evet, gidip de gelen var. Gidip de görüp de gelen var buraları. Madem ki Efendimiz söylemiş, amenna ve saddakna. Bir meyvesi, yani bizi siz de göreceksiniz, siz de bunları tadacaksınız şeklinde adeta bize haber vermiş, bize bunu müjde olarak getirmiş. Şimdi Efendimiz bu haberi getirmese, bu bize anlatılmasa, durum nasıl, durumlar? İnsan olarak değerlendirelim. Ölüm var, hastalıklar var, sıkıntıdan çok, belki keyiften çok sıkıntı var. Böyle bir durumdayız ve akılla biz bu işleri çözemiyoruz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? Geliyor. Bu durumları nasıl çözecektik? Ne yapacaktık? Yani en büyük problem, soru işareti koyuyorum oraya, diyebileceğimiz, en büyük sıkıntı, çözülemeyen sıkıntı diyebileceğimiz ölüm ve sair şeyler bu şekilde çözülmüş oluyor. Bize müjde olarak siz de bunları göreceksiniz. Bunlar var müjdesiyle Efendimiz ne yapıyor? Geliyor. Bizzat görmüş. Bir diğer meyve, Allah'ın marziyatını, yani bizden ne istediğini alıp gelmiş Efendimiz. Bir diğer müjde olarak. Şimdi Allah-u Teala bizi yoktan var etmiş. Bizi hayvan yapmamış, taş yapmamış, nebat yapmamış, insan yapmış. Eşrefi mahlukat olan insan yapmış. Ve Efendimiz'e ümmet olmak gibi bir şeref, yüksek şeref nasip etmiş. Ve sağlıklı, sıhhatli kılmış. Bir İslam beldesini Müslüman anne babadan nasip etmiş. Ve nefes alabiliyoruz. Görecek göz ve görülecek binlerce çeşit renk ve güzellik nasip etmiş. Tad alma duyusu ve çok tadılacak belki binlerce çeşit tatlar nasip etmiş. İhtiyacımızı yaratmış ama ihtiyacımızın mukabili olan şeyleri, ta ki onun sanatını, rahmetini, hikmetini tanıyabilelim, anlayabilelim diye bunları yaratmış. Biz en küçük bir durumda bile kalemimiz düşer, birisi alır verir. Ne ihtiyacı hissederiz? Teşekkür etme. Peki bu kadar nimetleri veren zata karşı ne olması lazım? Şükür, bir teşekkür lazım. Yani bakın az önce saydığım nimetlerden bir tanesi, mesela yoktan var edilme nimeti. Biz başımızı secdeye koyalım. Belki ebedi şükredelim. Böyle bir nimetin şükrünü edadan aciziz. Bu kadar büyük bir nimet. Şu anda İslamiyet nimeti o kadar büyük bir nimet. Efendimiz ümmet olma nimeti o kadar büyük bir nimet. Taş, bitki bilmem ne olmama ama eşrefi mahlukat olan insan olarak yaratılma nimeti o kadar büyük bir nimet. Yine bize her ay birisi işte 100.000 lira verse. Her ay geliyor para. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ne düşünürüz? Ya bu adam benden, bu kişi benden ne istiyor, ne bekliyor? Ben ne yapabilirim bu teşekkür eda etmek için? Görüşmem mümkün değil mi? Bu sorular aklımıza gelmez mi? Nasıl teşekkür edebilirim? İşte biz bu sorular içerisindeyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizden ona en büyük şükrü yapabileceğimiz namaz gibi bir ibadet getiriyor. O Âmene Resulü Bakara suresinin son 2 ayetini getiriyor. Ettehiyyatı da okuduğumuz o kelamlarla bizi Miraç'la yine Rabbimizle görüşebileceğimiz dünyada bile namaz vasıtasıyla en yakın olduğumuz şey namaz biliyorsunuz. Görüşebileceğimiz müjdesiyle geliyor. Bir diğer meyve Saadet-i Ebediye menbaalarının definelerini görmüş, anahtarını alıp gelmiş. Yani cenneti görmüş, oradakileri görmüş, oraya nasıl gidileceğini görmüş. Oradaki nimetlerin güzelliklerini, yüksekliklerini görmüş ve o kadar şefkatli olan ve doğduğunda bile ümmeti diyen Efendimiz ne yapmamış? Orada kalmamış, dönmüş ta ki bizi de oraya yönlendirmek için. Ve saadet ebediyeyi nasıl kazanacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi, neler yapacağımızı ne yapmış? Bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Bir diğer hediye diyelim, bir diğer müjde diyelim, Miracın bize kazandırdığı. Efendimiz Allah'ı görmüş, onunla görüşmüş ve bunun mümkün olduğunu bize hediye olarak getirmiş. Siz de eğer cennete giderseniz Rabbinizi göreceksiniz demiş. Cemal, kemal ve ihsan. Yani sevmenin 3 şartı. Yani 3 şey için sevilir bir şey. Ya cemal güzelliğinden, ya kemal mükemmelliğinden ya da ihsan. Bize iyiliğinden, faydasından dolayı. Dünyada düşünün, cemal noktasını konuşuyoruz. Dünyada bir çiçeği seviyoruz ve aşk derecesinde bazı güzelliklere bağlanıyoruz. Ama bu güzellikler nedir? Rabbimizin çok perdelerden geçmiş güzelliğinin belki de gölgesidir, gölgesi. O şeylere ne yapıyoruz biz?
aşık oluyoruz. Çok seviyoruz. Kaybetmek istemiyoruz. Bunun menbaı Rabbimiz ne kadar güzel. Biz ona bile aşık oluyoruz. Rabbimizi görmek, o güzelliğe aşık olmak ne kadar büyük bir şeydir. Bunu anlamaya çalışalım. Kemal noktasında biz Efendimiz'i gördük mü? Aleyhisselam. Ama dikkat edin, seviyoruz. Büyük zatlar, İmam-ı Azam, İmam Şafii seviyoruz. Niye? Kemalinden dolayı. Yaptıklarından, icraatlarından dolayı. Rabbimizin katındaki belki mertebelerinden dolayı biz de onlara ne yapıyoruz? Bağlanıyoruz, seviyoruz onları. İşte kemal. En yüksek kemalde kim var? Rabbimiz var. Her türlü kusurdan münezzeh olan, her türlü mükemmelliğe sahip olan en mükemmel kim? Rabbimiz. Düşünün ki ona ne kadar sevgi ve iştiyak beslememiz lazım. Bir diğeri de ihsan noktası, iyilik noktası. Az önce misal verdim. Yerden kalemimizi kaldıran kişiye bile teşekkür etme ihtiyacı hissediyoruz. Rabbimiz bizi yoktan var etmiş ve az önce bahsettiğim nimetleri bize bahşetmiş. Böyle bir zata karşı nasıl iştiyaklı olmamız lazım? Ne kadar onu görmeye çalışmamız lazım? Ne kadar şevkli olmamız lazım? Cemal ve kemal ve ihsan noktasında en mükemmel derecede olan Rabbimize karşı. İşte Miraç mucizesiyle Efendimiz Aleyhisselam bu hediyeyi almış, Rabbimizi görmüş ve bize de siz de görüşeceksiniz hediyesini almış getirmiş. İşte biz böyle cemalde en mükemmel, kemalde ve ihsan en mükemmel zatı ne yapacağız? Göreceğiz inşallah. Rabbimiz görmeyi nasip etsin. Bir diğeri de bahsedelim, bitirelim. 5. meyve insana bakıyor. İnsanın ne kadar değerli olduğu noktası ortaya çıkıyor Miraç mucizesiyle. Rabbimiz katında ne kadar değer verildiği. Çünkü insanın temsilcisi olan Efendimiz'i huzuruna kabul ediyor Rabbimiz. Kainatın sahibi, düşünün. Kainatın sahibi insanı huzuruna kabul ediyor. Her şeyi yaratan, her şeyi yoktan var eden, her kusurdan münezzeh olan Rabbimiz insan temsilcisi olarak Efendimiz huzuruna kabul ediyor. İnsana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Bize kitaplar, peygamberler gönderiyor. Düşünün ki bizim şer kapasitemiz çok yüksek. Allahü Teala bir günahı 10 yazsa, 100 yazsa adalettir yani. O kadar çok zarar verebiliyoruz. Farkında olmadan bile. Ama Rabbimiz ne yapıyor? İyiliğe niyet ettiğimiz anda o iyiliği yapmış sevabı veriyor bize. Yapamadık velev ki. Ama kötülük hatta bir 10 veriyor. Böyle zamanlarda 100, 1000, Kadir Gecesi gibi zamanlarda cuma gecelerinde vesaire binler ve 30 bin veriyor değil mi? Halbuki hiç vermese adalet yine. Biz ne kadar iyilik yapıyoruz, ne kadar iyi noktasında hareket edebiliyoruz. İşte böyle bir zatla görüşeceğimiz, o zatı göreceğimiz noktası Miraç'la bize aşikar oluyor. Peki insan, düşünelim akılla evet diğer varlıklardan üstün. Bu kadar normalde Allah katında kıymetli olduğunu Miraç'ta anladık. Normalde miracı düşünmeyelim. İnsana bir bakalım. Ölecek insan, ölümlü insan, her an hasta olan, sıkıntıya maruz kalan insan, musibetlere maruz kalan, çaresiz kalan insan, sevdiklerini kaybeden insan ve elinden hiçbir şey gelmeyen, bazen bir mikroba yenilen insan, küçük bir parmağı şey olsa ayağımızı zor kullanıyoruz yani. Gözümüze küçük bir şey zarar verebiliyor. Akılda bir damar kopuyor, beyinde bir damar şey oluyor, beyin kanaması gitti adam. Bu kadar aciz, bu kadar zayıf insan. Böyleyken ne diyor Efendimiz Aleyhisselam, nasıl bir müjdeyle geliyor? Siz yok olmayacaksınız, siz ebediyete namzetsiniz, adaysınız, ebedi yaşayacaksınız. Bu sıkıntılarınız imtihan gereği, bu zorluklarınız imtihan gereği, bu çalışmalarınız imtihan gereği. Ama siz ebedisiniz, ebedi olacaksınız, ebedi keyif alacaksınız. Artık ölüm yok, yokluk yok, sıkıntı yok, zarar yok gibi müjdelerle tabi caizse bu manaları çıkartalım. Bizlere Miraç mucizesiyle bu müjdeleri Efendimiz Aleyhisselam getiriyor.